Lanetli bebek Robert, dünyanın en korkunç bebeklerinden biri. Robert, katil bir bebek filmi olan Chucky'ye bir ilham vermiştir. Robert, denizci gibi giydirilmiş ve oldukça eski bir oyuncak bebek. Yaklaşık 90 santim boyunda, içi tamamen samanla kaplı. Peki bu bebeği özel yapan ne? Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Günümüz tarihiyle 110 yaşından fazla olduğu bilinmekte. Bir zamanlar kendi adını alan sanatçı Robert Otto'ya ait. Robert'ın giydiği denizci kıyafetlerinin bir zamanlar Otto'nun giydiği çocuk kıyafetlerinden biri olduğuna inanılmakta. Otto zamanında iyi gelir sahibi olan bir aile ferdiydi. Olaya göre Otto ve ailesi Florida'da yaşıyordu. Evleri Simpson Caddesi'nin köşesinde bulunmaktaydı. Otto aile fertleri hizmetçilerine zalimce davranması ve kötü muamele yapmasıyla bilinmekteydi. Anlatılanlara göre evde temizlik işlerine yardım eden Haitili bir kadından söz edilmektedir. Bu kadın oğulları Eugene ile ilgilenmek için işe alınmış bir kadındı. Doğum tarihi, dini çok farklı şeylerde yaşayan ve karanlık sanatlarla iç içe olan biriydi. Yapılan zulümlerden dolayı aileye kim beslediği düşünülmekteydi. Evin hanımı bir gün bahçede dolaşırken kadının bir tür ritüel yaptığına şahit oldu. Bahçede birçok telef edilmiş tavuk bulunmaktaydı. Yaptığı ayinlerde tavuklarının kanının bir takım objelerin üzerine bulaştırdığı ve bir takım şeyler aldığı görüldü. Bunun üzerine dehşete kapılıp hizmetçinin gönderilmesini istedi. Hizmetçi kavulmadan önce Otto ailesi Eugene'in onu çok sevdiğini anlamıştı. İşten çıkarılmamak ve Eugene ile vakit geçirmek için birçok kez hanımın dizlerine kapanmıştı. Ancak tüm bu çabalara rağmen kovulmaktan bir türlü kurtulamadı. Haitili hizmetçi Eugene'e sahip olduğu oyuncak bir bebeği gitmeden önce ona hediye etti. Kısa süre sonra bebek Robert ve Eugene birbirlerine bağlandılar. Eugene'i tanıyanlar oyuncak bebekle olan ilişkisinin hastalıklı olarak tanımlıyordu. Uyurken hep yanındaydı. Yemek yerken, oyun oynarken ondan ayrılmıyordu. Eugene oyuncak bebek ile sık sık canlıymış gibi hissediyor ve konuşuyordu. Bazı korkunç sözleri söylediğini ve onu taklit ettiğini anlatıyordu. Evdeki mobilyalar hareket ediyor, gümüş çatal ve bıçaklar etrafa saçılıyordu. Ailesi Eugene'e birçok kez evdeki eşyaları sağa sola saçtığı için ona ceza verdi. Ancak Eugene bunlara sebep olan kişinin kendisi olmadığını birçok kez dile getirmişti. Ev halkı evde yapılan toplantılarda bebekten rahatsız olduklarını dile getirmeye başladı. Bunun üzerine Eugene'in halası hakaretler savurarak oyuncak bebeği bir dolaba kilitledi. Halası bebeği kilitlediği gecenin sabahında ölü olarak bulundu. Ölüm sebebi ise inme olarak kayıtlara geçti. İnmenin sebebi ise korkuydu, fakat onu bu denli ne korkutmuş olabilirdi? Bu bebek ile ilgili bazı şeyler bunlarla da sınırlı kalmamıştı. Oyuncak bebek Robert'ın kendisine ait bir köşesi vardı. Eugene ile olmadığı vakitlerde evin üst katında bulunan pencerenin önüne açılıyordu. Evin önünden geçen çocuklar bebek Robert'tan rahatsız hissediyorlardı. Sokaktaki çocuklar evin camına baktığında Robert'ın kaybolduğunu ve sonra birdenbire tekrar geldiğini söylemekteydi. Efsaneye göre Eugene'e yakın olan biri öldükten sonra yapılan kara büyüden bahsetmekteydi. Otto ailesinin tanıklarına göre içlerinde büyük ve kötü bir enerji vardı. Eugene Otto 1974 yılında evinde ölü olarak bulundu. Birlikte hiçbir zaman ayrılmadığı oyuncak bebek Robert'ın ölümünde de Eugene'e ev sahipliği yapmıştı. Robert ile ilgili garip deneyimler farklı bir boyuta ulaşmıştı. Bebek evdeyken olanlar sadece Otto ailesine özgü değildi. Eugene'in ölümünün üstüne evi Reuters ailesi satın aldı. Evi satın alan aile içlerindeki eşyaları atma zorunluluğu duymamıştı. Evi eşyalarıyla birlikte almayı bu şekilde kullanmaya karar verdi. Oyuncak bebek Robert evde duran diğer eşyalarla birlikte yeni ev sahiplerine sahip oldu. Reuters ailesi Robert'ın eskimiş kıyafetleri ve görüntüsü üzerine onu tavan arasına yerleştirdi. Aile bunu yaptıktan kısa bir süre sonra evde bir takım olaylar yaşanmaya başladı. Evde bulunan insanlar sık sık tavandan gelen kahkaha ve ayak sesleri duyuyordu. Bu durum kısa süre içerisinde aileye rahatsızlık vermeye başladı. Bunun üzerine aile bu durumu birçok yerde dile getirdi. Bulunduğu yerde oldukça ilgi çekici bir durum olmasından dolayı kulaktan duyulan ve dolanan anlatımlar yayıldı. Bu olay bir gazetecinin dikkatini çekti. Röportaj yapmak için ev sahipleriyle iletişime geçti. Eve gelen gazeteci röportaj yaparken Robert'ın odasında muhafaza edilmekteydi. Gazeteci ev sahiplerinde normal olmayan bir durum sezdi. Röportaj sırasında Robert hakkında kötü konuştukları zaman evdeki kapılar, gıcırtılar ve ayak sesleri duyuluyordu.
Eugene hakkında konuştukları zaman ise üst katta bulunan bir kapı hiçbir sebep yokken hızlı bir şekilde kapandığına tanık oldular. Ardı arkası kesilmeyen olaylar sonrasında aile bebek Robert'ı Forest East Mortuaire Müzesi'ne bağışladı. Birçok kişi müzeye Robert'ı görmek için akın etti. Robert'ı görmeye gelen ziyaretçiler onunla dalga geçiyordu. Fakat ziyaretçilerin başına birçok garip olaylar gelmeye başladı. Robert ile dalga geçenler iş kazaları, boşanmalar, araba kazaları ve birçok nihai olay yaşamaya başladı. Robert'a başka yerden sürekli mektuplar geliyordu. Robert'ın bakıcısı Convertito'nun söylediklerine göre 1000'den fazla mektup vardı. Bakıcısı gelen mektupları Robert'a yüksek sesle okuyordu. Müzede Robert'ın bulunduğu odada bir takım olaylar da yaşanmıştı. Görevliler sabah geldiklerinde müzede bulunan pek çok eşyanın zarar gördüğünü belirtmişti. Robert'a bir şey olmazken yanında bulunan tüm eşyalar kırılmış ve parçalanmıştı. Görevliler Robert'ın bulunduğu ve kilit altında bulunduğu cam fanusun kapağının açık olduğunu birçok kez gördü. Robert'ın ayakkabısının tekinin kayıp ve pantolonunun da kirlenmiş olduğunu görmüşlerdi. Robert gibi esrarengiz durumlar yaşatan başka bir bebek ise Mandy'dir. Mandy the Doll adında bu tüyler ürperten porselen bebeğin 1900'lü yıllardan itibaren günümüze geldiği düşünülmektedir. Nerede üretildiği kesin olarak bilinmese de Almanya'da üretildiği düşünülmektedir. Kesin bir bilgi olmamasına rağmen o dönemlerde yaşlı olan bir adam kış aylarında bir gün sokak arasında yürürken boş bir evde bebek ağlama sesi duyar ve merak duygusuyla o eve girer. Evin içinde ağlayan bebeği bulmaya çalışırken bodrum katından geldiğini anlar ve kapıyı açmaya çalışır. Hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşır ve anne ile küçük bebeğinin bu ıssız bodrum katında cansız bedenlerini bulur. Adamın dikkatini çeken bir detay da vardır. Porselen bir bebek. Ev yıllar sonra içindekiler ile birlikte bir kadına satılır. Mandy bebek ise bu kadının olmuştur. Zaman geçtikçe porselen bebek kadına fazlasıyla huzursuzluk vermiştir ki kadın evi satmaya karar verir. Bu ev daha sonra ikiz bebekleri olan bir aile satılmıştır. Bu aile de bu evden rahatsız olmuştur. Evde vakit geçiren ailelerin ortak söylediği şey ise bodrum katından gelen bir bebeğin ağlama sesleridir. Ağlama sesleri hiç kesilmemiştir. Bodrum kontrol etmek için indiklerinde ise hiçbir şey bulamamışlardır. Yukarıdaki kata çıktıklarında ses tekrar duyulmaya başlar ve camların kendiliğinden açıldığını fark ederler. Sonraki zamanlarda aile iki çocuklarının çocuk felcinden kaybeder. 1991 senesinde bu lanetli olduğu düşünülen oyuncak bebeği de Kanada'da bulunan müzeye bağışlamaya karar verirler. Bebek evden gittikten sonra ağlama sesleri kesilir ve müze bebeği kabul eder. Asıl olaylar o zaman başlar. Güzelliğiyle ön plana çıkan bu porselen bebeğin yüzünün sağ tarafında ufak çatlaklar ve kırıklar vardır. Müzede ilk gece prosedür gereği bebeğin üzerinde kumaştan bir elbise vardır ve bebek bir gece boyunca plastik torba içinde bulundurulmuştur. Bu nedenle kumaşın üzerinde haşere olmasına karşın önlem alınmıştır. O gece müzede çalışan bir görevli sabaha kadar bebeğin poşetinin hışırtı sesleri geldiğini söylemiştir. Oyuncak bebek Mandy'nin de ufak bir oyuncağı bir kuzusu vardı. Bebek yalnızlık çekmesin diye müzedeki görevliler tarafından Mandy'nin yanına konulur. Müzede ilk zamanlarda Mandy kuzusu ile birlikte bir cam fanusun içerisinde sergilenmek için hazırlanır. Ertesi gün müze çalışanları görevliler geldiğinde kuzunun fanusun dışında yerde olduğunu görmüştür. Müzede görevli olan pek çok çalışan açıklanamayan olaylara şahit olmuştur. Mandy'nin sergilendiği odada dolaşan görevliler cama vurulma sesi geldiğini ancak baktıklarında sesin kesildiğini Mandy'nin eline cama dokunur vaziyette bulduklarını söylemişlerdir. Müzede çalışan görevliler özellikle geceleri müzede ayak sesleri duyduklarını ve ağlama sesleri geldiğini söylerler. Kısaca Mandy'nin bulunduğu evde yaşananların müzede de yaşanmaya başlanması fark edilmektedir. Mandy'nin yanına başka bir oyuncak bebek konulmak istenmiştir. Çünkü bir şekilde Mandy'nin oyuncak bebeğe zarar vereceğine inanılmaktadır. Bebek müzede sergilenmeye başladığı ilk geceden itibaren açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar ve ağlama sesi hiç kesilmez. Bu sesler müzenin bodrum katından gelir. Görevliler öğle yemeklerini açıklanamayan sebeplerde buzdolabında kaybolduğunu fark eder. Müzeye gelen ziyaretçiler Mandy'nin etrafında dolaşırken kendilerine nedensiz yere mutsuz hissettiklerini ve elektronik aletlerin bozulduğunu belirtmiştir. Mandy'nin el ve parmaklarının hareket ettiğini, kendilerini izlediğini söyleyen pek çok kişi de olmuştur. Söylenenlere göre Mandy yalnız kalmak istemediği ve yalnızlığı sevmediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle müze çalışanları özellikle geceleri Mandy'yi yalnız bırakmamaya çalışmışlar, küçük bir bebek sever gibi ilgi göstermişlerdir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı
ve bildirim çanını açmayı unutmayın.